Bugün böyle bir ışıldak var elimde. Hiç çalışmadığı söylendi. Bunu tamir etmeye çalışacağız. Eskiden olsa tamir etmeyip yenisini alırım ama artık fiyatları da o kadar yükseldi ki her şeyin. Bakalım yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir elektriğe bağlayalım. Evet, hiçbir tepki yok. Şarj da yapmıyor. Açalım bakalım şimdi neler göreceğiz. Oo, sebep bariz zaten. Kondansatör patlamış. Patlamış işte, iyi alamet değil. Yanık dirençler de var. Neredeyse bütün devre pert olmuş herhalde. Sökelim bakalım. Böyle bu akülerden var. Bu 4 volt oluyor bunlar genelde. Akü ne durumda acaba? Bakalım. Sanki akü de ölmüş gibi görünüyor. Acaba kısa devre falan mı oldu? Yok, kısa devre olmamış ama tamamen ölmüş anlaşılan. Tamamen ölü. Bakalım neler yapabileceğiz. ...100 mikrofarad 25 volt mu? Demek ki şeyden önce... kondansatörden önce bir tane şey var. Direnç var büyük ihtimalle. Doğru, bakalım doğru görecek miyiz? Erimiş resmen. Evet, 250 değil 25 volt. 100 mikrofarad 25 volt. Demek ki kondansatörden önce bir tane direnç koymuşlar. Böyle anlaşılıyor. Bir sökelim bakalım neler yapabileceğiz. Evet, devreyi çıkardım. Anlaşıldığı kadarıyla buradan işte 220 giriyor. Şu kondansatör ve şu direnç paralel bağlı. Bununla düşürüyor. Ondan sonra diyotlardan geçiriyor. Şarj devresini veriyor. Şurada da şu direnç de yanmış. Bu direnç LED'e bağlı. LED'i yakmak için. Yani bir şekilde fazla gerilim gelmiş herhalde. Bu da yanmış çünkü. Şimdi en iyisi ben buna bir şema çıkarayım. Neye benziyormuş? Bakalım yapılabilir bir şey mi? Eğer yapabiliyorsak yapalım. Yapamıyorsam başka bir alternatif çözüm düşüneceğim. Ama muhtemelen bu aküyü de değiştireceğiz. Çünkü bu da ölmüş. Bakalım neler yapabiliyoruz, göreceğiz. Evet, şimdi ben devrenin şemasını çıkardım. İşte şöyle basitçe bir şema. Şurada bir kondansatörle işte 240 voltu indiriyorlar. Burada bir indikatör LED'i var. Köprü doğrultucu. Ondan sonra işte burada bu patlayan 100 mikrofaradlık kondansatör.
Ve buradan doğrudan pil dolduruluyor. Şu şekilde. Buradaki transistör bu ledleri sürüyor. İşte 2 tane direnç var burada. Bir tanesi yüksek seviyede ışık veriyor. Biri düşük seviyede ışık veriyor. Buraya getirdiğiniz zaman işte şu transistörü çalıştırıp yüksek seviye, bununla çalıştırdığınız zaman alçak seviye. Şu diyodun görevi, yani bu şarj olurken eğer bu high'a veya low'a getirirseniz, hani lambayı yakmaya kalkarsanız şuradan gelen eksi pulslar yüzünden bu transistör kesiyor ve ledler yanmıyor. Yani şarj olurken ledleri yakamıyorsunuz. Şarj kesildiği anda bu diyot devreden çıktığı için buradaki herhangi bir direncin üstünden geçen akımla transistör çalışıp ledleri yakıyor. Yani ya yüksek seviyede ya da alçak seviyede yakıyor. Şuradaki diyot da işte pilin eksisine gidiyor. Ters durumda buradan bu tarafa gitmesini engelliyor. Sadece transistör yüzünden şuradan yakabiliyorsunuz lambayı. Şimdi oldukça basit bir devre ama tehlikeli de. Yani bakın mesela şuraya faz bağlanırsa yanlışlıkla buradan doğrudan pilin ucunda, faz elinizde demektir. Yani her türlü tehlikeli. Zaten bu tür indiren devrelerin hepsi tehlikelidir. Şurada da küçük bir hesap yaptım. Yani bunun tabi daha karmaşıktır hesabı ama hani basit bir hesapla işte bu reaktansı, bu şeyin, kondansatörün şöyle hesaplanır. Buradan da değerleri koyduğumuz zaman yaklaşık 72 mA civarında bir şey çıkıyor. Yani diğer faktörleri göz önüne almazsak, yani çünkü burada köprü doğrultucu var, diyotlarda kalanlar var vesaire. Ama yaklaşık olarak 72 mA ile bu pili şarj ediyormuş. İşte büyüyecek de bir pil olduğu için bayağı bir sürer aslında şarj olması. Şimdi aslında ben bu devreyi tamir ettim. Yani çalışır durumda. Neleri değiştirdim onu da söyleyeyim. Şu direnç ve led patlamış. Hani burada herhalde gerilim yükseldiğinde. Şu 2 tane direnç birden gitmiş. Onların niye gittiğini açık anlayamadım. Muhtemelen şarj edilirken birisi bu düğmeyi buraya oynattı ve buralardan da aşırı akım gidip şu ikisinin birden gitmesi enteresan, çünkü muhtemelen birisi düğmeyle oynadı. Onun dışında diğer parçalar sağlam görünüyor. Şu direnç de gitmemiş mesela, enteresan. Transistör falan hepsi sağlam. Ama akü de öyle gibi görünüyor. Belki de hani akü kendi içinde kısa devre oldu da burada gerilimin yükselmesine mi yol açtı bilmiyorum. Tabii ilk başta gördüğümüz gibi kondansatör de patlamıştı. Şimdi söylediğim gibi ben devreyi tamir ettim. İşte bakın şuradaki 2 direnci değiştirdim. Kondansatörü değiştirdim. LED'i ve LED'in direncini değiştirdim. Yani şu anda çalışıyor. Ayrıca aküyü de değiştirdim tabii. Çünkü akü de gitmiş. Eski akü burada. Bu tamamen ölmüş. Ona benzer bir tane elimde vardı. Onu taktım. Şimdi açıkçası hani 220'ye taktığımda devre çalışıyor. Ama ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Bakın patlamadan bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Pili de şarj ediyor. Ama ben bu devreye güvenmiyorum. O yüzden sıfır bir devre yapayım buna. Hem daha güvenilir olsun. Hem de belki de daha iyi şarjla, daha iyi boşalmayla pili de daha uzun süre gider. Ayrıca bu kurşun asit pillerden kullanmayı da düşünmüyorum. Çünkü elimde bir yığın şey var. İşte bu laptoplardan vesaire çıkan 18650 pillerden var. Ki bunların bakın mesela kapasitesi 2200 diyor. Bir 7-8 saat gider en az diye tahmin ediyorum. Bu LED'in çektiği akımla. Ona da bakacağız. Şimdi ben baştan yeni bir devre tasarımıyla başlayayım. Önce ne yapmak istediğimi anlatayım. İşte bu pilin yerine bir tane lityum iyon pil kullanacağım. Bu devre de buraya uyacak şekilde yapılmış ama bunun yerine de bir tane plaket koyabilirim. Yani bu devre şu şekilde oturuyor buraya. İşte LED de burada. Bunun yerine bir plaket koyup devreyi tamamen yenileyebiliriz. Ne yapabiliriz? İşte lityum iyon pil kullandığımıza göre bu modüllerden kullanacağız. İşte bu 4056 modüllerinden. Bunlardan bende zaten bir yığın var. Hani bu tür işler için kullanıyorum. Bir tane bu modülden kullanalım. Bu pili şarj edelim. Ama şimdi bu modüllerin girişi de 5 volt.
Onlar için de elimde böyle küçük güç kaynakları var. Hani bunun içine sığdırabileceğim. 220 girişini bunlara vereceğiz. Herhangi birine, hangisini koyarsam artık. Buradan da 5 volt çıkıp buna vereceğiz. 5 voltla da bunu şarj edeceğiz. Bu kadar basit. Burada yalnız bir uyarı yapmam lazım. Bakın şu bir tane farklı devre var bunların içinde. Gördüğünüz gibi bu devreyle şu devre biraz farklı. Bunun çıkışında 2 tane fazla komponent var, dikkat ederseniz. Bu komponentler koruma için. Özellikle hani bu ışıldaklar gibi pili sonuna kadar kullanabileceğiniz, açık unutma ihtimaliniz olan cihazlarda çok önemli. Çünkü bu lityum iyon pillerin gerilimi normalde işte 3.7-4 volt civarında. Bu pillerin gerilimini 2.5 volt civarından daha aşağı düşürürseniz pil geri dönülemeyecek şekilde hasar alabiliyor. O yüzden aşırı şarj yapılmaması gerektiği gibi aşırı deşarj da yapılmaması gerekiyor bu pillere. İşte bu 2 tane minik devre elemanı onu sağlıyor. Hem aşırı gerilimden hem de aşırı düşük gerilimden koruyor. Aşırı akımdan koruyor bu pili. O yüzden çıkışında koruma olmayan bu devreyi kullanmak yerine çıkışında koruma olan bu tür devreleri kullanmak daha doğru. Bu sadece şarj etmeye yarayabilir ama deşarja yaramaz. Zaten bunda çıkış da yok, dikkat ederseniz. Bunda B artı B eksi batarya için, yani pil için. Şurada da çıkışlar var. Dediğim gibi çıkışların bir tanesi ortak çıkarken bir tanesi bu koruma devresinden geçerek çıkıyor. Yani pili aşırı ve düşük şarjdan koruyor. Bu da önemli. Şu birkaç tane devre elemanıyla ve biraz da küçük bir devre tasarlayarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağımı anlatacağım. Şimdi öncelikle şu modülü bir çizelim. Buraya pilimizi bağlayacağız. Pilli modül kumanda edecek. Burada artı çıkışımız. Burada da eksi çıkışımız var. Şimdi deminkine benzer bir devreyle bunu tamamlamaya çalışalım. Burada bu arada bunda 2 tane LED çıkışı var, biliyorsunuz. Buradaki LED'lerden biri şarj esnasında yanıyor. Şarj bittiğinde de diğeri yanıyor. Biz de bunu kırmızı ve yeşil yapabiliriz. Şuraya 2 tane, yani üstündeki LED'leri çıkarıp şuraya bir kırmızı bir yeşil LED koyarım. Ve de bunu da işte kutunun üstündeki LED çıkışından çıkarırım. Çift renkli bir LED koyarsam şarj ederken kırmızı, şarj bittiğinde de yeşil yanar. Şimdi buradan tabi 5 volt girişimiz. Bunu bahsettiğim gibi güç kaynaklarından birinden alacağız. 5 voltu, böylece daha güvenli bir iş yapmış olacağız. Şimdi bunu diğer devredekine benzer bir şekilde çizeceğim. Şurada bu büyük LED gibi çizdiğim şey 30 tane LED var burada. Buraya bir tane transistör koyacağız. Bu akımı kaldırabilecek. Ve de bu transistörün bazına 2 tane direnç koyalım biz. Öbür devredeki gibi. Yani ya bu sürsün ya da bu sürsün bu transistörü. Buraya da bir switch koyacağız. Switch böyle olacak. Ortada boşken bir taraf yüksek. Mesela high burası. Burası da low. Tabii ki transistörün eksisini eksiye bağlayacağız. Buraya bir tane küçük kondansatör atsak iyi olur. Hani titreşimi önlemek için. Transistörün sürülmesi için buraya da bir direnç daha bağlayacağız. Bu şekilde direnç bölücü oluşması için. Şimdi devremiz bu kadar. Yani biz 5 voltu verdiğimizde pil dolacak. 5 volt kesildiğinde buralardan işte düğmenin pozisyonuna göre low ya da high yaparak işte 30 tane ledimizi yakacağız transistör üstünden. Ama bence bir şey daha yapmak lazım. Bu anahtar ikisinden birindeyken ve şarj oluyorsa ledleri yakmamasını istiyoruz. Onu nasıl yapabiliriz? Onu da şöyle basit bir şey ekleyerek yapabiliriz. Şuraya bir transistör daha ekleriz. Şurasının toprak olduğunu farz edelim. Bunu da toprağa bağlayacağız. Şimdi yapmamız gereken şarj, yani 5 volt geldiğinde, dışarıdan şarj voltajı geldiğinde bu transistörü kapatmak. Yani o zaman bu transistörü şu şekilde yapabiliriz. Buradan, eğer şuradan akım geliyorsa bu transistör kısa devre olduğunda
bu transistörü kesecektir. Yani ledlerin yanmasını önleyecektir. Fakat bu transistör nasıl çalışacak? İşte bu transistörde 5 voltun gelip gelmediğine bakmalı. Onu da şöyle yapabiliriz. Şuraya bir tane araya direnç koyalım. Şuradan 5 volta bakalım. Mesela 4K 7 olursa yaklaşık 1 miliamper gelir ki yeterli olur. Pilin gerilimine bakmıyoruz. Buradan gelen 5 volta bakıyoruz. Eğer buradan bir 5 volt geliyorsa bu transistör çalışacak. Bu transistör çalışınca da bunu kesecek. Çünkü bunun çalışmasını engelleyecek burayı sıfıra çektiği için. 0,2 volta çekecek burayı. Bu transistörün bazında ne yaparsınız yapın? Artık bu ledleri çalıştıramazsınız. Ama buradaki 5 volt kesildiğinde bu transistör açıkta olacağı için burayı ihmal edebiliriz. O zaman da buradan gelen baz akımına göre bu transistör ya yüksek seviyede ya da alçak seviyede ışığı yakacak. Oldukça basit bir devre oldu. Dediğim gibi bunu küçük bir plaketin üstüne koyacağız. Öbür plaketi iptal edip onun üstündeki öbür plaketteki 2 tane parçayı sökmeyi düşünüyorum aslında. Yani şu tabii ki 220 girişini alacağız. Bir de şuradaki düğmeyi alacağız ki hani eskisiyle uyumlu olsun. Ama şunun boyutunda bir plaket kesip üstüne bu devreyi yerleştireceğim. Bir de 5 voltluk gerilimi sağladığım zaman muhtemelen çalıştıracağız. Şimdi ben videoyu çok uzatmak istemiyorum. O yüzden bunu breadboard'da deneme kısmına atlayacağım. Yani şu minik bir devre zaten. Onu bir breadboard'da denedim hani istediğim gibi çalışıyor mu diye. Onu da hemen sizinle paylaşayım. Şuraya bir 1K direnç koydum. Buraya da bir tanesini 1K, bir tanesini de 2K2. Yani biraz deneyerek buldum. Çünkü bunun tabii ki formülü var yani. İşte şuradaki direnç, buradaki direnç bölüm oranı transistörü lineer bölgede çalıştırmak için minik bir formülü var. Onu da yapabiliriz ama hani önceki devreden tecrübeyle zaten yaklaşık olarak değerleri biliyoruz. Ama şöyle bir ben deneyerek şunu buldum. Hani 1K yaptığım zaman yaklaşık işte 250 miliamper geçiyor ledlerden ve parlak yanıyor. 2K2 yaptığım zaman da yaklaşık işte 100 küsür miliamper, 150 civarında zannederim miliamper geçti. O da daha sönük yanmasını sağlıyor. Zaten bu ikisi bana yeterli. Transistörü de işte bir 800-900 miliamper geçirebilecek küçük transistörler var. Onlardan birini seçtim. İşte şuradan göstereyim. BC338 o transistör yani şu akımı karşılayabilecek bir transistör. Yani BC237 gibi 547 gibi de transistörler olmaz. Onların akımı daha düşük. Burada da herhangi bir transistör. Bu da BC238 vesaire. Onu da şunun yerine koyacağız. Şimdi bu devreyi gerçekleştireyim, bitireyim. Ondan sonra da son olarak elimizde ne var onu görelim. Gördüğünüz gibi devreyi bitirdim. Tabi uzun uzun bu devrenin yapılışını anlatmak istemedim. Orayı hızlı geçtim ama sonuçta bitti. Şöyle bir göstereyim. Şimdi tabi eski plaketten işte bu 220 girişini bir de şuradaki anahtarı söktüm. Buna yeni bir tane plaket yaptım. 5 volt adaptör devremiz. Bunu da iyice izole ettim ki yani etrafa değmesin. Burada işte 4056 devremiz, pilimiz ve şurada 2 transistörlü basit devrem. Şimdi 220 buradan giriyor devreye gördüğünüz gibi. Şu yeşil ve siyah da çıkışları. Bu işte artı çıkışı. Şu devrenin girişine gidiyor.
Şurada ayrıca bizim 4.7K direncimiz var. Şu transistör için. O da bu aşağıdaki transistör. Güç transistörümüz burada. Transistörden işte ledlere gidiyoruz. Burada anahtarın ucundaki 2 tane direncimiz. Şu kondansatörümüz. Şu 2 tane bağlantı işte şuradan çıkan, yani 4056 devresinden çıkan, onlar pile gidiyor. Ayrıca şu devrede 2 tane led vardı biliyorsunuz. İşte buradaki kırmızı yanıyor şarj ederken, sonra da maviye dönüyor. Ben şuradaki şu 2 tane minik led'i söktüm o devreden. İşte led buradaydı çünkü hani orijinal cihazda led burada olduğu için buraya şu kablolarla taşıdım. İşte kırmızı ve yeşil led koydum. Yani bu çift renkli bir led. Şarj ederken kırmızı yanacak. Şarj bittiğinde de yeşile dönecek. Hani şuradakinin aynı işlevi yapacak. Şimdi gördüğünüz gibi anahtar eskisi gibi işlevsel, işte parlak ya da daha az parlak. Dediğim gibi 250 mAh civarında parlak için, buna da 150 mAh civarında çekiyor. Bu kadar led aslında fena değil. İşte 250 mAh derseniz bu da 2200 amper saatlik bir pil. Yani teorik olarak 9 saat falan gitmesi lazım ama tabi bu bir laptoptan söküldü. Hani kapasitesi de azalmıştır. O yüzden daha az gidebilir. Ama birkaç saat gideceği kesin. Şimdi buradan elektriğimizi bağladığımız zaman tabi dikkatli olarak işte şarj ediyor. Bakın. Düğmeyi hangi konuma getirirsem getireyim yakmıyor. Şimdi çıkardığımda yanması lazım. Evet, gerilim kesitine kadar biraz ara veriyor ama bakın mesela yanarken tekrar şarja koyarsam evet. Söndü. Gerilim bitince tekrar normal yanma düzenine geçti. Bunu da şarja bu şekilde bırakıyoruz. Yani şarj bittiği zaman bu ampul de yeşile dönecek. Böylece bir çevirme işlemi daha tamamlanmış oluyor. Şimdi cihazı kapayalım ve sahibine teslim edelim. Evet, gördüğünüz gibi bitirdik. Artık bu şekilde şarj olacak. Biraz bekledikten sonra yeşile dönecektir. Biraz kendi haline bırakayım. Gördüğünüz gibi bir süre bekledikten sonra bu şarj lambası da yeşile döndü. Demek ki artık şarjımız bitti. Bir süre daha devam ediyor çünkü içindeki kondansatörler idare ediyor bir süre. Evet, gördüğünüz gibi basit bir ışıldağı tamir ettik. Şöyle de basit bir devre uyguladım. İşte bir tane bu 4056'lı lityum pil şarj devresi. Burayı da daha güvenli hale getirdiğimi düşünüyorum. Yani en azından bu eski devreye göre çok daha güvenli oldu. Burada doğru düz bir güç kaynağı ekledim.
İşte ondan sonra bizim bu devremiz ve şu iki transistörlü basit devreyle de ışıldağımızı tamir etmiş olduk. Yeni bir videoda görüşmek üzere.